Herkese günaydınlar arkadaşlar. Şu anda hosteldeyim. Sizlere hosteli göstermek istiyorum. Benim kaldığım oda burası. Odanın içerisinde şöyle masa var. Benim yatağım üst tarafta. Toplamda 6 yatak var. 1, 2 boş. 1, 2, 3 tane var. Benle beraber 4 kişi kalıyoruz bu odada. Burası da banyosu. Banyo, tuvalet. Özel. Dışarıda da yani diğer tarafta da bir tane tuvalet, banyo var. Günaydın. Arkadaşlar herkese tekrardan hayırlı sabahlar. Sizde sabah hayırlı sabahlar, akşam hayırlı akşamlar. Hostelden çıktım arkadaşlar. Bu videoda başlıkta yazıldığı gibi Türk lirasıyla Makedonya gezilir mi? Türk lirası değerli mi, değersiz mi? Bu videoda sizlere göstereceğim. Bakalım fiyatlar ne durumda? Yemek fiyatları, içecek fiyatları, market fiyatlarını merak ediyoruz. Bu videoda hepsini göstermeye çalışacağım sizlere. Karşı taraf, yani arkamdaki gördüğünüz taraf eski çarşı. Müslümanların olduğu taraf, arka tarafta Hristiyanların yaşadığı Yeni Üsküp. Bakalım Türk lirasıyla Makedonya geziliyor mu? Bu videoda hep beraber öğreneceğiz. Yorum yapmayı, beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Arı geldi kamera. Tam dikkat et, sıkıntı yok. Kameramana arı geldi, sıkıntı yok, gitti. Hazırsanız video başlasın. Şurada kenarda abiler var arkadaşlar. Böyle şöyle balık avlıyorlar. Şu tarafta da balık avlıyorlar. Hava güneşli, güzel bir hava. Hemen abiler gelmiş balık yakalamaya. Demek ki burada yazın insanlar balık yakalıyor. Balık avlıyorlar burada. Onu anlıyoruz. Bunlar da insanların oturma yerleri. Oturup çekirdek çitliyorlar. Vardar Nehri'nin keyfini çıkarıyorlar böylelikle. Şu tarafta var mı? Bu tarafta çok kimse yok. Diğer tarafta var. Şimdi bir kahvaltı yapmaya gideceğiz. Börekçiye gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bir kahvaltı kişi başı ne kadar tekabül ediyor. Ben bir tabak börek yiyeceğim. Yanında bir çay içerim. O kadar. Merhaba, hayırlı sabahlar. Ben 20 euro bozdurmak istiyorum. Arkadaşlar 20 euro bozdurmaya geldim. 1 euro 61-60 arasında değişiyor bilginize. Yani 60 lira olarak düşünebilirsiniz 1 euroyu. Kuru iyi değil mi? Vallahi hiç bakmadım. 61 herhalde. İyi Hiç sormaya bile gerek kalmadı. Aynen iyiymiş. Bu 500'lük şöyle göstereyim. Makedonya dinarı olarak geçiyor. Bu 100'lük. Bunu 80 lira olarak hesaplayabiliriz. 80 lira, 85 lira. 10'luk var böyle. Bunlar da 8 lira, 9 lira falan. 9 lira diyebiliriz bunlara. Bugün bayağı kalabalık, güneşli bir gün. Bugün daha güzel bir gün. Yağmurlu havada da çok güzeldi. Benim için fark etmiyor. Biz börekçiye geldik. Börekçide bir kuyruk var sanki. Meşhur bir börekçi arkadaşlar bu. Yani buraya gelen herkes bu börekçiden börek yemeden ayrılmıyor. Sabahları insanlar buraya akın ediyor. Bakın çok kalabalık ya. Sıraya girmişler adamlar. Görüyor musunuz? Ve çalışanları, sahibi falan hep Türkçe konuşuyor. Çok kalabalık. İçeriği görüyorsunuz. Kalabalık. Ve gördüğünüz herkes Türk arkadaşlar. Burada nasıl yiyeceğiz börek? Beklememiz gerekiyor biraz. Evet. Kuyruk var. Buranın tek börekçisi bu herhalde arkadaşlar. Burada bir iş yeri açmak istiyorsanız mutlaka bir börekçi açmanız gerekiyor burada. Çok çalışır. Yani herkes buraya geldiğine göre burada başka bir börekçi yok sanırım. Ben görmedim şahsen. Bir tatlıcı var, bir de börekçi var meşhur olan. Vallahi bir an kendimi şeyde hissettim, böyle gömrük kapısında sıra beklerken, pasaport kontrolü gibi. Eski kasaba 1959'dan beri börekçilik yapıyor bu iş yeri, dükkan. Börekleri istedik. Abiler de aramıza katıldı. Merhaba abi. Merhaba. Manisa'dan katılıyorlar abiler de 4 gündür burada geziyorlar. Abi burası nasıl size göre yani? Fiyatlar, ben özellikle fiyat konusunda bu videoyu çekiyorum. Fiyatlar çok iyi ve cazip. 10 numara. Bu kadar börek 380 DK. Evet. Bir tanesi böyle çayla beraber 110 dinar yani 80 lira falan, 85 lira. 80. Porsiyon. Ali ben. Ali abi de işte arkadaşlarla beraber burada geziyorlar. Böyle burada tanıştık. Beraber kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Yani bu tabak 70, çayda 40, toplam 110. Yani 95-90 lira diyebiliriz ona. Aynen. Evet. Ispanaklı ve peynirli istedik biz bu şekilde. Meşhur olan şey kıymalı olacak. Kıymalı, peynirli. Senin de böyle? Kıymalı. Sen karışık istedin değil mi? Ha, güzel. Şöyle kıymalısından alacağız. Kıymalı daha meşhur ya. İnsanlar hep kıymalı börek bekliyor. Gittin damamasını. Benim oğlum orada. Kahvaltımızı yaptık, çayımızı içtik. Çayla beraber o tabak, gördüğünüz tabak dediğim gibi 90 lira. 90 liraya bir kahvaltı yapabiliyorsunuz, sabah kahvaltısını. 2 tabak mı yersiniz artık, bir tabak mı yersiniz? Size kalmış bir şey. Ama ben bir tabakla, bir çayla doydum. Bana yetti. Ve omarı
3 evetle uğurlayacağız. Omar gidiyor. Vallahi seni özlüyorum. Ben de. Başka bir ülke tabii ki buluşacağız inşallah. Buluşalım inşallah bakalım. İnşallah. Başka ülkelerde, başka Tabii ki. bir dünyada falan. Çok ne memnun bileyim. oldum. Dünya çok küçük. Tanışmak için çok memnun oldum sana. Ben de çok memnun oldum. Kerbi Gazi Özcan. Adana'dan geldin. Evet, Adana'dan 3 geldim. hafta önce geldin. Evet. Şu an insanları eğlendiriyorsun. Tabii. İşin bu. İnsanları güldürmeye Tabii çalışıyorsun. tabii elemanlarımız da var. Müdürümüz var, patron var. Fotoğraf çekiliyoruz. Hem eğlence olsun. Evet. Hem başta falan alıyoruz yani. Çok güzel, eğlenceli bir iş tabii, olması tabii, gerekiyor. tabii. Ben normalde gemiciyim ben. Oo. Ben gemiyi bıraktım. Artık yani Ne anlaşamazdık yapıyordun falan. gemide? Ben makinizm bölümü. Tabii yağcı olarak. Evet. Eğlenceye başladık. Çok Hani güzel. güzel vakit geçiriyoruz. Evet. Yani o bir otelde kalıyoruz, geziyoruz, yemek yiyoruz falan filan. Arkadaşlar çarşının hemen böyle girişinde gördüğünüz gibi burada bir tane restoran var. Böyle restoran, kafe. Burada nargile içebiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. Ana yemekler var, pideler var vesaire. Fiyatları göstereyim sizlere. Şöyle bir tane çorba 160 yani 140 lira. Menemen var böyle. Türk iş menemen yazıyor. 200 lira diyelim buna, 200 lira. Hatta 220 lira diyebiliriz. Şöyle çorba var, 180 lira. Omlet var, 190 lira falan. Ortalama fiyat söylüyorum size Türk lirasıyla. Bir de euro ile de söyleyeceğim size. Bu 3,5 euro, 2,5 euro diyebiliriz. Böyle pide var, 390 lira falan. Yani yaklaşık 4 euro diyelim. 4 euro. Bu 4 euro. Şöyle kokteyller var bu şekilde. 320 yani 280 lira. 280 lira falan. 280 şu şekilde. Nargile var bu şekilde. 1490 yani yaklaşık 1350 lira falan. Şöyle bir nargile var. Yaklaşık 1100 lira. 1000 lira diyebiliriz buna aynen. 1000 lira diyebiliriz. 20 euroya tekabül ediyor. 540 yani bu da yaklaşık 490 lira. Yemek fiyatları da bu şekilde burada. Bir tane market arayacağım. Bir tane markete gideyim. Sizlere market fiyatlarını göstereyim. Market fiyatlarını daha çok merak ediyorum. Ben bu arada buraya geldiğimden beri market fiyatlarına ben bakmadım daha. Yani gidip de bakmadım, merak etmedim. Çünkü büyük bir tane market görmedim veya ben dikkatimi çekmemiştir. Espresso var burada. Espresso şu şekilde 60 lira falan. Şöyle bir içecek var. Cappuccino var 150 dinar. Yani bu da 120 lira falan. Americano 85 lira. 1,5 euro kadar. 1,75 cent. Çay var. Çay 80 yani 60 lira. Espresso 60-65 lira. Pepsi var böyle. Kolalar var bu şekilde. Gazoz var. 90 lira. 85-90 lira. Red Bull var. 180 lira. Böyle fiyatlar bu şekilde. Burada nargile 450 lira. Nargile. Market fiyatına bakmadan önce sizlere buranın asgari ücretini söyleyeyim. Türk lirasıyla 19-20 bin lira arasında en az alınan ücret aylık. En az ücret 19-20 bin liradan başlıyor. Böyle 500, 600, 700 bin euroya kadar çıkıyor. Euro bazında da 400 eurodan başlıyor asgari ücreti. Yani burada çalışan biriyle tanıştım. Ona sordum ben aylık ne kadar kazanıyorsun diye. Bana 450 euro demişti. Yani 400-450 euro arasında değişiyor fiyatlar. Bilginiz olsun. Ona göre kıyaslama da yapabilirsiniz. Hani Makedonyalılar için ucuz mu pahalı mı ona da bakabiliriz. Ve şunu da söyleyeyim, burada kiralar 200 Euro'dan başlıyor. Bir evde oturmak isterseniz 200 Euro'dan başlıyor. Böyle 400, 500, 600, 700 Euro'ya kadar çıkıyor. Ayrıca burada ne kaldı? Hostelde kalmak istiyorsanız da 9 Euro'dan başlıyor, 8 Euro'dan başlıyor hosteller. Tek başınıza geziyorsanız eğer. Otellerde kalmak istiyorsanız da 2 kişiyseniz, 1 kişiyseniz kişi başı, tek kişiyseniz 30 euro, 35 euro, 40 euro. Eğer 2 kişiyseniz kişi başı 20 euro, 25 eurodan falan başlıyor. Şu anda BİM gibi bir markete geldik. BİM'e çok benziyor. BİM, bizim BİM A101 Şok Market'e çok benzettim ilk girişte. Böyle baktığınızda Şok Market'inde gibi. Patoslar var böyle. Mesela bu patos 109, 90 lira bu.
Bu cipsler 120 lira, 130 lira. Şöyle onlu yumurta 80 liraymış. 30'lu yumurta ne kadarmış? 230-240 lira. 25 lira bir tane ekmek. Bu şekilde 20 liraya var ekmek. Bu şekilde ekmek var 10 liraya. Muzun kilosu 50 lira. Bir tane meyve suyu, 1 litrelik meyve suyu şurada 50 lira diyebiliriz. Evet 50 lira. 8'li tuvalet kağıdı 60 liraymış. Persil var böyle. Persil kaç kiloluk bu? 2.25 kiloluk persil 380 lira. Şöyle bu var. Bulaşık deterjanı 65 tablet var içinde. 470 lira, 460 lira. Arkadaşlar fiyatlar yani o kadar karışık ki reyonlar da çok karışık. Kafam da karıştı benim. 1 litrelik yağ eğer fiyatı buysa 80 lira. Eğer fiyatı buysa 70 lira. Şu makarna 30 lira. Böyle spagetti var. 45 lira diyelim. Şöyle kola var. 1 litrelik kola olması gerekiyor. 1 kaç litrelik? 1.25. 1.25 litrelik kola 50 lira. Bir tane su. Sular çok pahalı bu arada. Makedonya'da su çok pahalı. Yani bir tane 1 litrelik su alıyorsunuz. 50 lira, 45-50 liraya alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Fiyatları böyle göstereyim. Yukarıdaki fiyatlar bu şekilde. Umarım kamerada görünüyordur. Haydi çıkalım. Daha fazla göze batmadan çıkalım. Gösterebildiğim kadar sizlere fiyatları göstermeye çalıştım. Meydana çok yakın bir yerde bu market. Fiyatlar bana önce karışık geldi. Sonra oradaki çalışana sordum. Hani fiyatlar hangisi diye. Çünkü Kiril alfabesiyle yazılmış çoğu ürün. Çoğu ürünün yanında hem Kiril alfabesiyle yazılmış hem de Latin alfabesiyle yazılmış. Yani hiç anlaşılmıyor, kafa karışıyor. Sizce market fiyatları nasıl? Uygun mu? Hangi ürün daha uygun geldi size? Örnek yağ, bilmiyorum ya bana uygun geldi. Hangi ürün size daha ucuz geldi? Hangi ürün Türkiye ile kıyasla daha pahalı? Türkiye ile kıyasla daha ucuz? Onu yorumlarda belirtin ki tam net olarak anlayalım. Hem buraya gelmek isteyenler de, seyahat etmek isteyenler için de onlara da yardımcı olmuş olursunuz. Ucuz mu değil mi? Bakalım. Buranın böyle canlanması, hareketlenmesi tamamen güneşe bağlıymış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yağmurlu havada da sizlere burayı göstermişim. Tekrardan göstereyim. Cap canlı bakın abla gelmiş orada hediyelik eşyalar, oyuncaklar falan getirmiş çocuklar için. Öyle geçimini bununla sağlıyor. Güneşli havayı insanlar değerlendiriyor. Ayrıca burada bir konser vesaire olacak muhtemelen. Bir hazırlık var. Şu arka tarafta da tren var. Böyle çocuklar için bir oyun alanı yapmışlar. Dönme dolap var, tren var. Bu tren böyle buranın etrafından dönüyor. Çocuklarıyla seyahat edenler için. Ve herkes dışarıda. Bakın sağ tarafta bir tane kafe bar var aynı zamanda. Yani merkezi bir yerde normalde fiyatlar çok pahalı olması gerekiyor. Burada fiyatlar bir tık daha pahalı. Turistik bir bölgedeyiz. Fiyatları ona göre değerlendirebiliriz aslında. Şöyle Kiril alfabesi var bu tarafta. Bu tarafta da Latin alfabesiyle fiyatları görebiliyoruz. Omlet ne kadardan başlıyor? Direkt en ucuzu 220 liradan başlıyor. En pahalısı ne kadar? 340 lira. 300 liradan. Aynen. En pahalı kahvaltı 300 lira. En ucuz 220 lira. Burada çorbalar var. Beef yani et çorbası varmış. Yani 160 liradan başlıyor. 180 liraya çıkıyor. Bu şekilde ızgara yemekleri var. Böyle gramlarıyla beraber yazmışlar. En pahalısı buymuş. 500 gram. 130 bin lira. 20 euro diyebiliriz. 19,5-19 euro diyelim. 1090 lira. 1050 lira diyebiliriz buna. En ucuzu da 220 lira. Toplu taşıma otobüsleri. İngiltere'den gelen toplu taşıma otobüsleri bunlar. Bir sürü var böyle 2 katlı otobüslerden. Hepsi İngiltere'den gelmiş arkadaşlar. Bana öyle söylendi. Bakın bu kalabalık meydana doğru gidiyor. Toplu taşıma kullanmak istediğinizde de çok ucuz bir para ödeyerek kullanabiliyorsunuz. Kart almanız gerekiyor. O da yaklaşık böyle 10 lira, 15 lira para ödeyerek kullanabiliyorsunuz toplu taşımayı. Ben daha toplu taşıma kullanmadım. Gerek duymadım burada. Sadece Matka Kanyonu var burada. Buraya 15 kilometre uzaklıkta. Yani şehrin gürültüsünden kaçmak için çok güzel bir lokasyon. Orayı tavsiye ediyorum. Büyük bir kanyon, tekne turları oluyor. İnsanlar tekne turlarıyla mağaraya gidiyorlar, mağarayı geziyorlar. Ne bileyim yüzenler var, kano yapanlar var. Şu anda bulunduğum bölge daha çok Avrupa'yı modern binaların, yapıların olduğu bölge.
Hristiyan bölgesi arkadaşlar bu taraf. Burada büyük bir tane kilise var. Hemen kilisenin önünde bir tane kule var böyle. Çan kulesi. Saatte, yarım saatte bir saatte bir çalıyor çan. Yakından duyuyorum çünkü hostelim buraya çok yakın. Burada aç kalmanız mümkün değil. Her yerde yemek var ve çok güzel lezzetli yemekler de var. En bilinen yemekleri köfte, cevabi köftesi, börek, ızgara köfteler var, ızgara çeşitli yemekler var. Onlardan yiyebiliyorsunuz. Bakın böyle yürüyünce önümüzdeki dağı görüyor musunuz? Dün o dağın zirvesinde o da bembeyazdı. Bugün güneşli bir gün. Yarın da güneşli gösteriyor. O yüzden kar eridi. Çok güzel bir manzara var şu anda böyle buradan baktığınızda. Arka tarafta dağ. Şurada bir tane büyük bir saat var. Saatin üstünde büyük bir bayrak. Makedonya, Kuzey Makedonya bayrağı. Ben diğer videolardan da bahsettim. Neden her yerde heykel var arkadaşlar? Video yeni gelenler için bunu tekrarlıyorum bu arada. Heykeller 2014 yılında Yeni Üsküp projesiyle heykeller yapıldı ve gerçekten çok güzel heykeller var sağda solda. Heykeltıraşları kim bilmiyorum. Yani çok iyi işçilik. Ve biraz alay konusu olmuş bu heykeller. Buradaki halk arasında işte her yere heykel yapmışlar. Sağına bakıyorsun heykel, sola bakıyorsun heykel, yukarıya bakıyorsun heykel diyerekten. Biraz alay konusu olsa da bence ben çok etkilendim. Buraya gelen turistlerin ilk dikkatini çeken heykeller oluyor. Yani eminim buraya gelen, şu an bu videoyu izleyenler vardır aranızda. Buraya gelen arkadaşlar da vardır, abiler de vardır. Buraya gelmişsinizdir. Acaba sizce böyle mi? Siz ilk geldiğinizde dikkatinizi çekmiş miydi heykeller? Yoruma yazın. Müze arkadaşlar, burası müzeymiş. Ben müzeye falan hiç girmedim. Ücretli yerlere girmiyorum. Hani 8-9-10 euro arasında değişiyor müzeler. Bunu da söylemiş olayım. Ben 8-19 euroyu oraya vereceğime hostele veririm 9 euro, 8 euro. Daha iyi bir gece fazladan kalmış olurum veya yemeğe veririm, yemek yerim. Güzel bir yemek yiyip sizlere gösterebilirim. Çok ekonomik geziyorum. Ben kendime göre ucuz pahalı derim. Siz kendinize göre ucuz mu pahalı mı onu tartışabiliriz aslında. Bazen internetim olmuyor ve şu an Balkan turunda hiç internetim yok. İnternetsiz bir şekilde geziyorum. İnanılmaz bu. Daha önce gittiğim ülkelerde internetsiz gezmedim. Azerbaycan dışında. Ama burada her yerde Wi-Fi var. Şu anda Wi-Fi'yi açsam ücretsiz bir tane şifresiz Wi-Fi'ye bağlanabilirim. Şu an burada. Meydanda aynı şekilde var. Sağda solda insanlardan istediğinizde, kafelerden istediğinizde hemen veriyorlar sizlere şifreyi. İnternet hızı da çok güzel. Gayet iyi. Böyle arkadaşlar. Sizlere bu videoda fiyatları gösterdim. Yemek fiyatları, içecek fiyatları, Türk lirası değerli mi, değersiz mi? Onu biraz konuştuk, tartıştık. Videoyu izlerken de artık sizler de yorumlarda yazarsınız. Bunu tartışırız. Türkiye'ye göre ucuz mu pahalı mı? Bunu ben de merak ediyorum sizlerin düşüncelerinizi. Hem de bu videoyu izleyip de gelmek isteyen insanlar için de yorumlarınız çok değerli olacak. Onlar çünkü yorumları okuyacaklar videodan daha çok. Videolardan daha çok yorumlara bakarlar. Gelen insanların yorumuna bakar. Ne bileyim genel olarak insanlar ne düşünüyor? Ona göre rota çizerler. Kaç gün kalmak istiyorsanız burada artık kaç gün kalmak istiyorlarsa bir gün 2 gün ayırırlar buraya. Ama burası bence Üsküp 2 gün kalınması gerekiyor. Birinci gün gezersiniz, tarihi yerleri iyice gezersiniz. İkinci gün biraz daha böyle keyfinize bakarsınız. Yersiniz, içersiniz o akşam. Sabah erken kalkma zorunda kalmazsınız. Öğleye kadar falan uyursunuz ama öğleye kadar uyumaya gerek yok. Tatil yapıyorsanız erkenden uyanıp dışarıya atmanız gerekiyor kendinizi. Bu video bu kadar olsun. Sizleri sıktıysam hakkınızı helal edin. Bu videoyu buraya kadar, bu dakikayı, bu saniyeye kadar izlediğiniz için hepinize minnettarım. Sizlere böyle faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum gittiğim yerlerde. Bilinmesi gerekenler, Türk lirasıyla gezilir mi, gezilmez mi? Fiyatları gösteriyorum. Detaylı bir şekilde göstermeye çabasındayım. Eksik bir şey varsa hakkınızı helal edin. Gözümden kaçan şeyler olabiliyor, unuttuğum şeyler olabiliyor. Sizleri sıktıysam da hakkınızı helal edin bu arada. Hep helallik diliyorum, sanki öleceğim. Bir gün hepimiz öleceğiz. Neyse, beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumu sola kayırdığınızda hype puanı vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.